Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Kanalımızı yakından takip edenler bilir. Bu kanalda cihazları tüm artı ve eksi yönleriyle derinlemesine inceleyip test ederek cihazlar hakkında değerlendirmeler yapıyoruz. Bu videoda da Apple'ın geçtiğimiz aylarda tanıtmış olduğu güncel modellere kıyasla da gerçekten daha uygun bir fiyata satılan iPhone SE 2022'nin zayıf yönleri neler, rakiplerine göre ne gibi eksileri var ve bu cihaz kimlere uygun değil, bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle bu video iPhone SE'yi gömme, yerden yere vurma videosu değil. iPhone SE'nin detaylı incelemesini yapmıştık. Oradan kamera testlerine, performansına ve bütün konulara oradan ulaşabilirsiniz. Sağ üst kısma bırakacağım. Bu videoda iPhone SE 2022'nin eksi yanlarına, iPhone SE'yi almamak için 5 nedene tüm şeffaflığıyla değineceğiz. Bu cihazın eksileri olduğu kadar artıları da bulunuyor. Ona da ayrı bir videoda yakından bakacağız. Nedenleri sıralamadan önce eğer bu tarz çalışmalara destek vermek isterseniz alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden iPhone SE'yi almamak için birinci nedenimizle başlayalım. Şimdi ilk nedenimize baktığımızda burada iPhone SE'nin tasarımından bahsedeceğim. Bu tasarımı seviyor olabilirsiniz ancak eleştirilecek gerçekten çok fazla yanı var. İlk olarak telefonu elimize aldığımız zaman gerçekten ele oturan ve tek elle kullanımı oldukça rahat bir kasaya sahip diyebilirim. Ama telefona dışarıdan baktığınızda inanılmaz kalın çerçeveler gözümüze batıyor. Şu anda 2022 şartlarında başka hiçbir markanın güncel telefonunda böyle bir çerçevenin olmadığını belirteyim. %65'lik bir ekran kasa oranı bizlere karşılarken 7.3 mm'lik kalınlık ve 144 gramlık bir ağırlığa sahip. Malzeme yapısı olarak da çerçevelerimizde alüminyum, arka kapağımızda da iPhone 13 serisindeki gibi güçlendirilmiş bir camla karşımıza çıkıyor. Malzeme yapısı olarak kesinlikle bu cihaz gayet premium olsa da iPhone 8 kasası ve özellikle Product Red rengi de gerçekten güzel gözükse de bu çerçeveler kesinlikle günümüz standartlarına yakışır seviyede değil. iPhone 13 mini iPhone SE'den daha küçük bir kasaya sahip olmasına rağmen çok daha ince çerçeveler ve bunun yanında çok daha büyük bir ekranla karşımıza çıkıyor. Yani tasarım konusunda gerçekten iPhone SE'nin sınıfta kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi ikinci nedenimize baktığımız zaman bu kez ekrandan bahsedeceğim. 4.7 inç IPS panelli Apple'ın Retina olarak adlandırdığı 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip DCI-P3 renk kuzeyi destekli güzel bir ekranla geliyor diyemem. Çözünürlüğe baktığımız zaman HD Plus gibi oldukça düşük bir çözünürlüğü görebiliyoruz. Burada kesinlikle bize pikselleri saydıracak derecede veya çok kalitesiz bir ekrana geldiğini de söyleyemem. Ancak Apple bu paneli 5 yıldır kullanıyor. Yani iPhone 8'den de geçseniz ekran konusunda SE 2022'de herhangi bir avantajımız yok. Siyah renkler IPS olduğundan dolayı griye yakın tonlarda diyebilirim ve renklerin genel canlılığı da bir OLED kadar iyi değil. Ekran tazeleme hızı da 60 Hz'e kalınca tasarımda olduğu gibi ekran tarafında da güncel teknolojileri hiçbir şekilde göremiyoruz ve bu boyutlardaki bir ekranda oyun oynarken parmaklarımızın neredeyse ekranın %30'luk bir kısmını kapladığını da söyleyeyim. Yani genel deneyimde de çoğu kullanıcıyı memnun etmeyecek bir ekranla karşı karşıyayız. Şimdi üçüncü nedene baktığımız zaman en önemli kısımdan yani iPhone SE'nin bataryasından bahsedeceğim. 2018 mAh'lik bir batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğimiz bulunuyor. Hızlı şarj konusunda herhangi bir problemi yok. 30 dakikada %50 oranında, 1 saat 44 dakikada da %100 oranında tam olarak şarj edebilmemiz mümkün. Batarya performansı da önceki nesle göre yani iPhone SE 2'ye göre ciddi anlamda iyileşmiş diyebilirim. iPhone XR seviyesini yakaladığını söyleyebiliriz. Ama 10.000 TL'nin üstündeki fiyatına oranla diğer rakiplerinin hala gerisinde bulunuyor. Günlük kullanımda yine bir günü rahatlıkla çıkartabilse de telefonu zorlayacak işlemler yaptığımızda örneğin oyun oynarken veya kamerada 4K 60 FPS videoları 1 saat 2 saat aralıksız çektiğimiz zaman iPhone SE'nin bataryası çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Ortalamada 6-7 saatlik ekran süreleri alabilsek de cihazımızın batarya sağlığı küçük bir kapasiteye sahip olduğundan dolayı iPhone 11, 12 gibi modellere oranla çok daha hızlı tükenecektir. Yani batarya kapasitesi düşük olduğundan dolayı diğer cihazlara oranla bataryamız daha hızlı yıpranacak. Bu da demek oluyor ki bu batarya aylar geçtikçe aynı performansı bize vermemeye başlayacak. Şu anlık batarya yeterli olsa da uzun vadede bataryası
iPhone SE 2'nin performansına dönebilir. Şimdi dördüncü nedenimize bakarsak iPhone SE'nin kamera performansından bahsedeceğiz. Ana kameraya baktığımızda 12 megapiksellik f1.8 diyaframlı HDR4 ve Deep Fusion gibi güzel yazılımsal destekleri bu kamerada görüyoruz. Kameramız güneş ışığı altında gayet güzel çekimler yapılabilecek seviyede. Ama kesinlikle iPhone SE 2020'nin kamerası da gayet başarılıydı. Burada açıkçası Apple kamera kısmında üstüne çok da fazla bir şey koymamış. Hemen hemen aynı fiyatlara satılan iPhone 11 gece modu özelliği ultra geniş açı lensiyle çok daha öne çıkıyor. Ön kamera olarak da iPhone 8'in kamerası hiçbir müdahale yapılmadan aynen entegre edilmiş. Bunları düşündüğüm zaman kamera performansı için iPhone SE bu fiyat bandında kesinlikle tercih edilmez. Bunun yerine 2020 model iPhone SE'ye bakmanız veya bütçeniz varsa iPhone 11, 12 gibi modellere bakmanız çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi 5. ve son nedenimizden bahsedelim. Burada iki başlıkta inceleyeceğiz. İlki suya ve tuza karşı IP68 sertifikasıyla çok daha dayanıklı bir yapıya sahip olabilecekken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanmasıyla bu cihazı kendi fiyat bandında gerçekten geriye düşüren nedenler arasında. Son olarak 64 GB'lık günümüzde artık yalnızca alt segment yani 100-200 dolar arasında gördüğümüz baz depolama ile başlaması da A15 Bionic yongasına resmen bir hakaret diyebilirim. Yani dünyanın en güçlü mobil işlemcisi bu cihazda bulunurken 64 GB'lık bir kapasite gerçekten üzücü. 128 GB almak istediğimiz zaman da arada 1700-1800 TL'lik bir fark bulunuyor. Şimdi de iPhone SE'nin genel bir değerlendirmesini birlikte yapalım. Evet dostlar, şimdi son olarak kısa bir değerlendirme yaparsak bence iPhone SE almamak için en büyük neden çağ dışı tasarımı diyebiliriz. Evet, iPhone 8 kasası gerçekten güzel, ikonik bir tasarıma sahip diyebiliriz ancak kasa boyutunu değiştirmeden ekran kasa oranını %60'lardan %80 seviyelerine yani iPhone 11, iPhone 12 gibi çentikli bir tasarıma geçilmesi bence çok daha mantıklı olurdu. En büyük ikinci neden ise kesinlikle kamerası diyebilirim. Burada iPhone 11 ile hiçbir şekilde donanımsal olarak bir fark olmadığını belirteyim. Sadece yazılımsal geliştirmeler bulunuyor. Ana kamera olarak kötü değil ancak bir önceki nesil olan iPhone SE 2020'den herhangi bir fark da bence sunmuyor. Deep Fusion ve HDR4 gibi özelliklerin getirilmesi son kullanıcı açısından çok da büyük bir farklılık oluşturmuyor. Burada en azından lens olarak iPhone 12 mini'nin lensi SE 2022'de kullanılabilirdi. En azından daha iyi bir performans alabilirdik ancak maalesef ki kamera tarafında da çok bir geliştirmemiz yok. Batarya kısmında gerçekten SE 2020'ye göre bir geliştirmenin olduğunu söyleyebilirim ama yine de halen günümüz güncel standartları tutturabildiğini düşünmüyorum. Halen bir günü rahat rahat çıkartabilecek seviyede değil. Tabii ki performans ve yazılım kısmında bu cihaz gerçekten çok başarılı. Bunun yanında daha fazla artısı da bulunuyor. Onları da ayrı bir videoda değineceğiz. Bu videoda sizlerle beraber iPhone SE almamak için 5 nedene yakından baktık. Bence oldukça gerçekçi ve mantıklı nedenler sunduk diyebilirim. Peki sizler iPhone SE 2022 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata alınır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve bana destek vermek için de videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.